Epilepsi her zaman krizle gelmez. Bazen sessizlikle başlar. Epilepsi ve otizmle ilgili bilmemiz gereken, konuşulmayan ya da konuşulan her şeyi bugün Doktor Ece Gültekin ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hocam en temel yerden başlayalım. Epilepsi nedir ve aileler genelde epilepsiyi en çok neyle karıştırıyorlar? Öncelikle epilepsi böyle kriz gibi dediniz ama yok, bir kriz yok. Sakin oluyoruz epilepsi durumlarında. Epilepsi evet bazen böyle çok farklı tipleri de olduğu için belki de farklı da anlaşılabiliyor bazen ama aslında temelde bir elektriksel aktivite. Aslında beynimizin, sizin, benim, hepimizin beynimizin bir elektrik üretimi var. Bazen bu elektrik üretiminde sapmalar olabiliyor. Normalden fazla yükseklikler olabiliyor. Bazen duraklamalar olabiliyor. Aslında bu beynimizin o elektrik üretiminin vücudumuzda gördüğümüz yansımalarına aslında biz epilepsi diyoruz. Tabii tetkik yapmadan bunu anlamamız bazen zor olabiliyor. Ya da bazen de gerçekten bizim de bazen görüp evet bu epileptik nöbet dediğimiz durumlar olabiliyor. Ama biz biliyoruz ki çok çeşitli, gerçekten spektrum diyoruz biz buna. Çok farklı şekillerde giden epilepsi türleri, nöbet türleri olabiliyor. Anladım. Şimdi biz çok aslında epilepsiyi şöyle biliyoruz. Kasılmalarla, nöbet geçirmelerle epilepsi en çok tanımlanıyor. Bunun daha sessiz versiyonu var mı? Yani hiç nöbeti olmayan ya da kasılması olmayan biri epileptik diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bazen nöbetler bizim için mesela duraklamalarla gidebilir. İşte ne bileyim okulda biz çocukluk çağı için tabii ki okulda bazen işte öğretmenin tarafından fark edilebilir. Tepki vermiyor, işte adını söyledim dönmedi, işte soru sordum cevaplamadı. Bir duraklama hali gibi de olabiliyor. Tepkisizlik şeklinde de nöbetler olabiliyor. Bazen bunlar böyle dikkat eksikliğiyle falan da karışabilen durumlar olabiliyor. Bazen sıçramalar olabilir. Çok farklı nöbet türlerimiz var açıkçası ama hani genelde bilinen evet işte düştü, bayıldı, işte ağzından köpük geldi, kasıldı şeklinde biz onlara büyük nöbetler, tipik nöbetler diyoruz. İleri demeyelim de çeşit olarak diyeyim yani farklı çeşitleri var ama hani birbirinden çok farklı nöbet türlerimiz var. İşte bazen gece uykuda görülen nöbet türlerimiz olabiliyor. Dışarıdan gündüz anlayamayacağınız ama bazen gece olabilen, ortaya çıkabilen ki çocuklarda çok sık görüyoruz biz bunu. Bazen bu tarz nöbet çeşitlerimiz de var. Birbirinden çok farklı nöbet çeşitlerimiz var. O yüzden biraz böyle hastanın şikayeti üzerinden gidip de yol almak daha uygun olabiliyor bizim için. Peki gece fark edilen nöbetler dediniz. Aileler bu gece olan nöbetleri nasıl fark edecekler? Şöyle bazen tabii ki hani aile bazen uykuda işte titremeydi, kasılmaydı bunları görebilir. Gece bunlar da olabilir çünkü bazen. Bazen de hiç alakasız böyle uykudan uyanıp ağlama mesela bizim bazen gece terörü dediğimiz mesela durumlarla karışabilen nöbet çeşitlerimiz olabiliyor. Ya da bazen dışarıdan bakarsınız mışıl mışıl uyuyordur ama biz mesela o sırada bir elektriksel aktivite kaydı aldığımız zaman aslında beynin o sırada aktif nöbet geçiriyor olduğunu görebiliriz. Her nöbet dışarıya yansımayabiliyor. Ama ne görüyoruz biz? Gece o elektriksel aktivite beyni o kadar yoruyor ki bazen ertesi ertesi güne yansıyan da bazen şey gibi düşünün bunu. Uykunuzu alıyorsunuz ama aslında uykunuzu uyku gibi almıyorsunuz gibi düşünün. Dinlenmeyi yaşamıyorsunuz gibi düşünün. Ertesi gün işte yine aynı şekilde dikkat eksikliği gibi, konsantrasyon bozukluğu gibi durumlarla da bazen karşınıza geliyorlar. Bazen de hiçbir şey anlamıyoruz. Hadi bir EEG çekelim. Bazen bakalım deyip de elektriksel aktivite bozuklukları görebiliyoruz. Şeyi soracağım. Şimdi size geldikten sonra zaten testler yapıyorsunuz. Tanı aşamasına getirebiliyorsunuz. Peki okul çağındaki bir çocuk öğretmeni diyor ki ya bu çok durgun. Durgunlukla epilepsi arasındaki farkı aile nasıl anlayabilir? Yani size gelme kararını nasıl verebilir bu aile? Yani şöyle tabii öğretmenlerin bazen ya da aileleri bu konuda dinlemek lazım. Biz her zaman bunu söyleriz. Ama bazen de işte biz de işte bir video çekin, artık hepimizde telefonlar var. Bir video çekin, hadi bir görelim. Acaba gerçekten ne kadar işte o durum ne kadar ciddiyeti var anlamak için. Ama açıkçası bazen bizi de böyle arada bırakan durumlarda biz de hadi o zaman bir tetkik edelim dediğimiz oluyor. Ama bazen de gerçekten
videoyu izleyip de, evet bunda bir sıkıntı var dediğimizde oluyor açıkçası. Ama dediğim gibi video kayıtları çok işinize yarıyor gerçekten. Hani gelmeden önce böyle ufak ufak video kayıtları bazen bizim için çok kullanışlı olabiliyor açıkçası. O yüzden ailelerimize onu öneriyoruz biz. Okulda öğretmen çekebilir ya da aile evde fark ettiğinde çekebilir. Zaten çekebilecekleri miktarda bir şeyse hani Bir şeyler mutlaka, vardır zaten. yani çekin bir görelim diyoruz biz genellikle. Aynen öyle. Anladığım kadarıyla dış çevrenin verdiği uyaranları ailelerin dikkate alması gerekiyor. Öğretmenlerinin, arkadaş çevresinin ya da Kesinlikle. diğer ailelerin. Güzel. Kesinlikle. Çocuklarda ateşli hastalık, yani bir ateşli hastalık geçirdiyse bu epilepsiye yatkınlık anlamına gelir mi peki? Direkt Kış aylarındayız şu anda da. Evet. Şöyle yok. Ateşli havale farklı bir şey bizim için. Yaşa bağımlı bir durum. Bazen çocuklar ateşlendikleri zaman havale geçirebilirler. Bunu normal kabul ettiğimiz durumlar da var. Hayır, her ateşli havale kesinlikle epilepsi değil bizim tamam. için. Bu rahatlatıcı bir Yok, haber. hayır, kesinlikle öyle bir durum yok. Ama olabilme ihtimali olabilir deriz biz her zaman için. O yüzden belli kriterlerimiz var bizim onun için ateşli havalelerde baktığımız. Yoksa her çocuk ateşlendiği zaman nöbet geçebilir. Hele hele de ailesinde varsa eğer böyle bir geçirme, atıyorum bunun babası da geçirdi, amcası da geçirdi, teyzesi de geçirmişti dedikleri zaman bu tarz durumlarda tabii ki biz de bak işte bu da babaya çekmiş diyor muyuz? Diyoruz bazen. Ama tabii ki babada da belki bir ailede epileptik durumda olabilir ya da olmasa bile babada olmamıştır da çocukta epilepsiye dönüşüm olmaz mı? Olabilir. Onun belli kriterleri var bizim açımızdan. Ateşli havalelerde belli durumlarda biz de çocuk nöroloji değerlendirmesi öneriyoruz. Hem epilepsiye gidiş hem ek hastalıklar gibi durumlarda olabiliyor. Aslında bazı şeyleri ekarte etmek için yapılıyor bunlar. Evet, yani öyle Yani diyebiliriz. yok demek daha güzel. Yani var mı acaba şüphesi uyandırmaktansa yok demek daha iyi. Yani bu testleri yaptırmakta bir zarar yok. Evet, ben öyle diyorum zaten. Kafanızı yastığa rahat koymak için diyorum bazen gerçekten. Çünkü ateşli havaleler genellikle iyi huyludur. Öyle söyleyeyim size. Çok büyük bir kısmı iyi huyludur ateşli havalelerin. Ne demek istiyorum? İleriki zeka seviyelerini etkilemez. İleriki gelişimleri diğer çocuklara göre aynı bulunmuştur yapılan çalışmalarda belli kriterlerde ise eğer. Biz bazen tetkik bile etmiyoruz. Ateşli havale kriterlerini öğreniyorum, muayenesini yapıyorum. Tamam, bu bizim için basit ateşli havale diyorsam eğer, zaten onu ben de ileri tetkike gerek görmüyorum ama bazen muayene etmeden, ayrıntısını anlamadan hani yanlış değerlendirmeler olabiliyor. O yüzden hani böyle bir durum söz konusuysa bir çocuk nörolojinin değerlendirmesi ya da bir hekim değerlendirmesini öneriyoruz biz böyle durumlarda. Güzel. Çok kısa evet hayır alayım. Tamam. EEG ya da EMG işlemlerinin herhangi bir yan etkisi var mı? Hiçbir yan etkisi Süper. yok. Şimdi Veri alıyoruz, öyle düşünün. Veri vermiyoruz bir şey. Süper. Enjekte etmiyoruz bir şey. Hastaya dışarıdan bir X-ray veya herhangi bir girişimde bulunmuyoruz. Demin söylediğim elektrik aktiviteyi kaydediyoruz aslında. Bunlar bizim elektrofizyolojik tetkiklerdir. Yani radyasyon içermeyen bir hayır, işlem. hiçbir radyasyon içermez. Elektrofizyolojik aktiviteyi kaydederiz sadece biz. Tamam. Şimdi aile birileri dedi ki ya bu çocuk çok sessiz. Bunda bir şey var. Bir çocuk nörolojisine götür de bir kontrol etsinler dedi ve size geldi. Daha sonrasında siz tetkiklerinizi yaptınız. EEG, EMG ya da laboratuvar testleri ne yapıyorsanız artık. Ve bunlar temiz çıktı. Bunlar temiz çıktıktan sonra bu çocukta kesin sorun yoktur diyebiliyor muyuz o testlere Keşke göre? diyebilsek, öyle bir dünya var mı bilmiyorum yani. Çok büyük bir ihtimalle bir sıkıntı yoktur deriz ama şunu bilmiyoruz ki şimdi ben şu an bir şeyim yok. Belki yarın öbür gün atıyorum beynimde başka bir lezyon çıkacak, şuradan çıkacağım bana araba çarpacak. Öyle bir dünya yok yani hayatta. Ama büyük bir olasılıkla en azından şu anki tabloda bir sıkıntı yok. Yarını bilemeyiz ama şu anki tabloda büyük olasılıkla nörolojik bir sıkıntı yoku söyleyebiliyoruz tabii ki. Süper. Peki epileptik çocuklar diyoruz sanırım buna. Epileptik çocuklarda zeka geriliği ya da öğrenme güçlüğü oluyor mu? Ben ona şey diyorum, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan diyorum. Hangisi hangisine yol açıyor? Evet, hangisine yol açıyor diyeyim, orada bırakayım. İlla olacak diye bir kaide yok benim. Hatta şöyle söyleyeyim, bazen high functional, yüksek fonksiyonlu çocuklarımızda da bazen epileptik aktiviteler çok sık görülebiliyor. Ya aslına bakarsanız hani böyle bir ayrılım yok ama tabii eğer ki beynin yapısında bir sorun varsa, genetik yapısal her neyse bu, birlikte eşlik eden birçok sorun bir arada olabiliyor. Zeka geriliği dediğiniz sizin ya da ne bileyim işte epilepsi ya da otizm gibi artı plus şeyler olabiliyor bir arada gibi düşünebilirsiniz. O yüzden dedim yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan diye yani açıkçası. Hangisinden ama birlikte görülüyorlar mı? Evet, birlikte tabii ki daha fazla görülebiliyorlar ama izole olarak da görülüyorlar mı? Tek başına, evet tek başına zeka geriliği olabilir, tek başına
epilepsi olabilir gibi düşünebilirsiniz yani. O zaman epilepsiyi şöyle toparlayalım. İnsanlar ne yaşadıktan sonra size gelmeleri gerekiyor ve siz standart olarak hangi testleri yapıyorsunuz diyerek epilepsiyi bitirelim. Çünkü otizme geçmek Tamam, istiyorum. peki, okey. O zaman şöyle diyeyim. Normalden farklı herkesin bir hayat rutini var. Ya da her çocuğun kendine ait bir rutini var. Ailelerin ve çevrenin de bildiği bir rutin var. Eğer ki bu rutinden farklı bir sapma olduğunu hissediyorsak, durakladı, bu çocukta bir şeyler ters gidiyor diyorsak eğer, o zaman bir hekime başvurmayı öneriyoruz. Bu bazen, biraz sonra gireceğiz zaten, psikiyatrik bir semptom gibi de olabilir. Orayı anlatmadım ama çok böyle, bazen bizim nöbetlerimiz işte dejavu, ya ben bu anı yaşamıştım gibi de olabilir. Bazen böyle bir sanki içimde bir şeyler oluyor gibi de olabilir. Psikik nöbet türlerimiz de var mesela bizim. Hele bunlar özellikle psikiyatrik hastalıklarla çok sık karışır. Görsel Evet, halüsinasyonlar şeklinde olabilir, işitsel halüsinasyonlar şeklinde olabilir. Bazen şizofreniyle karışabilir bunlar mesela. Psikiyatrik hastalıklarla karışan türlerimiz de var. Dediğim gibi, ya da ne bileyim, bir çocuk durup dururken tikleri başladı istemsiz gibi. Yani normalden farklı, hayat akışından farklı bir şeyle karşılaşıyorsak ya da dalıyorsa mesela demin anlattığım gibi çocuk. Bu çocuk bunları yapmazdı ya. Burada bir değişiklik var. Tabii ki başka nedenler de olabilir ama nörolojik nedenleri de belki bir kenarda tutmak lazım. Yani diyorum, çok geniş bir spektrum Evet, aslına çok bakarsanız. geniş gerçekten. Evet, çok geniş. O yüzden diyorum ya, bu çocuk bunu yapmazdı. Benim çocuğum bunu yapıyorsa ya da çevrede şunu fark ettiler diyorsak eğer, o zaman evet, tabii ki psikiyatrik bir durumda olabilir bu durum, ama nörolojik bir durumu da göz önünde bulundurmak lazım. Bazen hiç tahmin etmeyeceğimiz yerden böyle nörolojik şeyler çıkabiliyor yani hani. O yüzden illa da böyle çocuğun büyük nöbet geçirmesi, bayılması, kasılması falan gerekmiyor yani açıkçası. Aklımızda acaba bu nörolojik bir şey olabilir mi deyip belki ondan sonra tetkik etmek gerekiyor olabilir belki. Öyle Anladım. söyleyeyim. Güzel. Peki otizme geçelim. Tamam. Otizmle ilgili kısa bir giriş yaparsanız daha sonra ben birkaç soru sormak istiyorum. Tamam. Otizm nedir mesela? Şimdi tabii ki ben çocuk nöroloğuyum. Hı hı. Otizm bizim nöropsikiyatrik bir hastalık. Demin de sizinle konuşuyorduk. Nöropsikiyatrik bir hastalık. Yani evet, nörolojik komponentleri olabilir ama psikiyatrik komponentleri de olabilir bir durum açıkçası. O yüzden otizm tek başına, aslına bakarsanız, sadece nöropsikiyatrik de değil, multi komponentleri olan bir durum diyebilirim yani. Epilepsi dediğim gibi birçok çeşitte gelebilir. Otizm de çok farklı çeşitlerde karşımıza çıkabiliyor açıkçası. Hele nedenleri çok çok farklı olabiliyor bizim için. Yapısal nedenler olabilir, genetik nedenler, hele şu anda genetik otizm nedenleri, işte metabolik nedenler olabiliyor bunun altında. Hele ki böyle işte teknoloji de geliştikçe biz de hani nedenlerini daha net aydınlatabiliyor oluyoruz aslına bakarsanız. Ama tabii ki o nedeni bildiğimiz zaman ona yönelik bir tedavi de, çünkü biliyorsunuz ki otizm tedavisi çok başarıları olan bir tedavi yöntemi değil ne yazık ki. O nedenle evet, özellikle ağır türlerinin, hafif türlerinde evet biraz daha iyiyiz ama özellikle ağır otizm türlerinde biraz daha nedene yönelik tedaviler artık son günlerde, son zamanlarda daha ön plana çıkmış durumda bizim için. Otizmli bir çocuk geldi ve otizm tanısı konuldu. Hı hı. Şimdi epilepsi için uygulanan bir tedavi yöntemi var ama otizm için uygulanan farklı bir tedavi yöntemi de var. Başlangıç seviye otizmde ne yapıyorsunuz? İleri evre otizmli hasta, tanısı almış hastaya ne yapıyorsunuz? Mesela ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Şu son yıllarda kök hücreyle ilgili, otizmle ilgili kök hücre tedavisi uygulandığını biliyoruz. Evet. Belirli yerler hatta tek tedavisinin bu olduğunu öne sürüyor. Siz bu konuyla Yok, ilgili... tek tedavisi değil. Evet. Yok Ne hayır, düşünüyorsunuz? öyle bir şey kesinlikle tek tedavisi değil. Güzel. Şöyle, biz otizmli bir hastayla karşılaştığımız zaman biz öncelikle tabii ki bunun nedenlerini ortaya koymak istiyoruz. Çünkü eğer nedenini ortaya koyabilirsek, ki bu da çok kolay değil açıkçası nedenini ortaya koyabilmek, ama nedeni bilirsek belki bu nedene yönelik, ana nedene yönelik tedavi vermek, yani bizim için burada hedef odaklı tedaviler vermek daha başarılı oluyor bizim açımızdan. O yüzden bir hasta geldiği zaman işte öncelikle hastanın bu otizminin bir işte ne bileyim bir yapısal nedeni var mı? Ya da bir genetik nedeni var mı? Ya da bir metabolik nedeni var mı? Atıyorum, hastanın bir enzim eksikliği vardır, ona bağlı otizmdir de biz onun tanısını daha önce koyamamışızdır. Belki o eksik enzimi yerine koyduğunuz zaman hastanın tedavisi olacaktır. Güzel. Belki duymuşsunuzdur zaten, otizmde işte diyet tedavileri
yapılıyor, Hı hı. duymuşsunuzdur Hı hı. işte ne bileyim mesela EEG bozuklukları çok sık bizim açımızdan. Bazen EEG bozukluğun özellikle demin söylediğim mesela uykudaki EEG bozuklukları bizim otizmlerimizde çok sıktır mesela. Mesela eğer onu tedavi ederseniz çocuğun ertesi günkü koordinasyonunu ve etrafı olan kooperasyonunu da aslında arttırabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim, dikkatini arttırabiliyorsunuz. Bazen işte mesela EEG ile mesela bazen tanı koyduğumuz hani ya bunda bir aslında şey varmış dediğimiz durumlarda olabiliyor. Mesela onu tedavi ettiğiniz zaman aslında otizmden faydalanıyor. Tabii ki otizmde bizim için her zaman eğitim diyoruz. Mutlaka bunu söylüyoruz yani. Onsuz bir tedavi hiçbir şekilde düşünmüyoruz yani öyle söyleyeyim. Ama hangi ilaç tedavisini kullanacağız ya da kök hücre mi yapacağız gibi durumlarda bazen dediğim gibi öncelikle nedenini belirlemeye çalışıyoruz. Demin de söylemeye çalıştığım gibi aslında otizmde mesela bizim için genler şu anda çok özellikle dediğim gibi teknolojik olarak da işte tüm gen analizi yapabiliyoruz. Artık evet hemen hemen tüm otizmlere bir yerde aslında tüm geni bir tarayalım. Hani acaba bu otizme neden olan bir genle karşı karşıya kalır mıyız acaba gibi bir yaklaşımımız da var. Hatta yeni artık böyle o spesifik geni de tedavi edelim yaklaşımları da ki büyük bir ihtimalle bu artarak da devam edecek bu arada. Şu anda da var ama hem efektivite olarak hem de miktar olarak, sayı olarak da bu tedavilerin giderek artacağını düşünüyoruz. O yüzden hani böyle bir otizmli çocukla karşı karşıyaysak acaba bir genetik bir orijin var mıdırı mutlaka araştırıyoruz. Biz her şeyi yaptık ama bir şey çıkmadı. İdiopatik grup diyoruz ona. Evet. Nedeni bilinmeyen gruplarda ve artık gerçekten de bir şeyde de gidebileceğimiz, spesifik bir tedavi vereceğimizi de düşünmüyorsak eğer evet kök hücre yapabiliyoruz. Ama kök hücreyi yapmadan önce çünkü bu çok yeni bir tedavi yöntemi açıkçası kök hücre. Sadece otizmde değil aslına bakarsanız birçok alanda kullanılıyor şu anda tıpta. Bunu yapmadan önce bir gerçekten ana tedaviyi, ana nedeni tedavi edebilir miyiz? Mutlaka elimizden geldiği kadar son raddeye kadar araştırmak, emin olduktan sonra kök hücreye gitmek gerekir. Çünkü kök hücrede şöyle bir durumumuz var. Dediğim gibi çok yeni bir tedavi. Kullanan her bölümde aslında aynı şeyi düşünüyordur büyük bir ihtimalle diye düşünüyorum. Yarın öbür gün de hani ne yapar, ne yapacaktır, uzun süre çalışmaları olacak kadar bir geçmişi yok açıkçası kök hücrenin bizim için. Ama biz de tamamen çözümsüz kaldığımız, artık elimizin kolumuzun bağlı kaldığı durumlarda kök hücre yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz. İyi sonuç olanlarımız da var mı? Evet ben yapıyorum. Evet yani zarar vermeyelim önce. Evet vermeyelim. Her zaman ben önce onu söylerim yani. Ben önce bu çocuğa eski halinden kötüye götürmeyeyim. Ama kök hücre yapabilir miyiz? Evet belli kriterleri, belli şeyleri sağladıktan sonra yapabiliriz. Bu konuda da farklı tedavi yöntemlerimiz var. İşte biz mesela çocuk nörolog olarak işte beyin omurilik sıvısına kök hücre enjeksiyonları şeklinde gidiyoruz. Eş zamanlı damar yolundan uygulama şeklinde yapıyoruz. Egzozom bu dönemlerde gerçekten çok yapılan çalışmalarda da gösterilmiş çalışmalar çok var. Çok olmaya başladı egzozom çok bölüm kullanıyor aralar, açıkçası. Evet. Biz geride kalmayalım biz de kullanıyoruz. Evet. Otizmde egzozom da verdiğimiz hastalarımız var. Kombine tedaviler çok yapıyoruz. Mezenkimal dediğimiz kök hücre artı egzozomla kombine ettiğimiz tedavileri kullanabiliyoruz. Ama dediğim gibi burada iyi hasta seçimi yani İyi seçim çok önemli. Kök hücreyi kime yapacağızı iyi seçersek eğer evet sonuçlarımız da daha iyi olabiliyor. Çünkü kök hücreyi yaptığımız zaman onun olası yan etkileri ya da olası etkilerini bilerek gitmek gerekiyor aslına bakarsanız. O yüzden iyi seçersek eğer vakayı o zaman sonuçlarımız çok daha iyi oluyor. Genel tecrübemde de bu şekilde. Aslında her zaman söylediğimiz bir şey var. Doğru tanı konulduktan sonra tedaviye başlamak doğru sonuç almayı odaklanmış hale getiriyor. Yani tanısının iyi konulması gerekiyor. Sonrasında tedavi iyi bir şekilde aslında planlanabiliyor. Hepsi için geçerli bu. Evet biz ona ehil ellerde diyoruz. Aynen öyle. Evet. Öyle bir durum var. Peki şeyi soracağım ben size. Genel bir soru ama çünkü tedavisi olmayan hastalıklardan bir tanesi gibi. Belirli bir süreden sonra artık yapılacak bir şey de kalmayabiliyor gibi. Türkiye'de yapılamayıp... Bizim her zaman yapacak bir şeyimiz var lütfen. Şöyle bir şeyimiz yok. Bizim her zaman yapacak bir şeyimiz var. Süper. Türk doktorlarına dünyanın her yerinde biz gittiğimiz zaman söyleniyor. Yine bunu söyleyeyim. Türk doktorları gerçekten çok iyi. Bu konuda hiç mütevazi olamayacağım evet en bence de. En iyileriyiz gerçekten. Peki şunu sorayım. Türkiye'de yapılamayıp da dünyanın herhangi bir yerinde yapılabilen bir tedavi var mı? Otizmle ilgili ya da
Nörolojik herhangi bir hastalıkla ilgili. Yok. Bizim ulaşamadığımız bir yer kalmadı değil mi dünya üzerinde ya da cihazlar Yok. üzerinde? Şu olabilir. Şimdi biz Türkiye'de kanıtlanmış tedaviler uyguluyoruz. Ama Hı hı. deneysel tedaviler var. Bakın deneysel tedaviler var ama burada bizim Türkiye'de yaptıklarımız, biz çok deneysel, çok derin deneysellerde değiliz biz. Yoksa ama deneysellerde şöyle bir sıkıntı var. O çocuk zarar da görebilir orada. Evet. Öyle bir sıkıntımız Evet. var. Biz biraz daha proof, kanıtlanmış tedaviler üzerinden devam ediyoruz. Ama işte böyle bazen çözümsüz olduğumuz durumlarda evet bir tık deneysel tedavilerin böyle kenarından geziyor olabiliriz. Ama dediğim gibi bizim her zaman Türkiye'de önceliğimiz bence önce biz hastaya zarar vermeyelim. Çok Evet. deneysel tedaviler üzerinde değiliz biz. Daha kanıtlanmış ama tabii ki çözümsüz durumlarda bazen bunu ailelerimize en azından seçenekleri sunmak anlamında bakın böyle bir tedavimiz de var. Ama bakın bunun kanıtları şöyle şöyledir diyoruz. Ama şunu yapıyor muyuz Türkiye'de? Zannetmiyorum kimsenin yaptığı. Ben yapmıyorum en azından. Bu şu an deneyseldir. Bunun sonuçlarını bilmiyoruz. Hiç bilmiyoruz. O riske girmek çok Türkiye'de yaptığımız bir şey değil açıkçası. Evet, katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica Çok güzel bir ederim. sohbetti. Ben teşekkür ederim. Epilepsi ya da otizm bir kader değildir. Erken fark edildiğinde, gerekli önlemleri alındığında çocuklarımızı normal hayatlarına geri döndürebiliriz. Bugünkü sohbetimizde epilepsi ve otizm hakkında detaylıca konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.